Herkese Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden selamlar arkadaşlar. Şu anda başkent Lefkoşa'dayım. Başkent Lefkoşa'nın Ercan Havalimanı'ndayım. 1 saatlik uçuşla Ankara'dan atladım, Kıbrıs'a geldim. Bu önümüzdeki 4-5 video boyunca size Kıbrıs'ı tanıtıyor olacağım. Sadece bize uçakla 1 saat mesafede olan kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı, yavru vatan dediğimiz Kıbrıs'ı 4-5 video boyunca sizlere tanıtıyor olacağım. Ben daha önce Kıbrıs'a geldim ama hiç gezi amaçlı gelmemiştim. Sadece tatile geldim. Belki de birçoğunuz sadece tatil için geldi ya da burada kumarhaneler çok meşhur ve yasal kumarhaneler için geldi ama gezmediniz, görmediniz. Ben bu seyahatimde size Kıbrıs'ı tanıtacağım, Kıbrıs'ı göstermeye çalışacağım. Şimdi yavru vatan Kıbrıs diyoruz ama yavru vatan Kıbrıs demeden önce, Kıbrıs gezilerine, videolarına başlamadan önce size biraz buranın tarihinden bahsetmek istiyorum. 5-10 dakika sonra otobüsüm kalkacak, merkeze geçeceğim. Onlardan da bahsedeceğim. Bu bulunduğum topraklar, bu bulunduğum ada Akdeniz'in en güzel adalarından, en büyük adalarından bir tanesi. 1571 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethediliyor ve 300 yıl boyunca Osmanlı yönetiminde kalıyor. Ancak 1878 yılında Osmanlı Kıbrıs'ı İngiltere'ye kiralıyor. 1914'te ise İngiltere adaya, ya böyle adayı resmen ilhak ediyor. Bu süreçte Kıbrıs'taki Rumlar Yunanistan ile birleşmeyi, yani Enosis'i savunmaya başlıyorlar. Enosis'i şöyle anlatayım size. 1930'lu senelerde Birleşik Krallık idaresinde bulunan Kıbrıs adasının Yunanistan'a bağlanması anlamında kullanılmış. Genel anlamı ise politika açısından bir ülkenin sınırlarına dahil olma, birleşme anlamına geliyormuş. Tabi bu duruma bizimkiler şiddetle bu fikre karşı çıkıyor. 1950'lerde Kıbrıs'ta gerilim iyice yükselmeye başlamış. Yunanistan destekli EOKA isimli silahlı Rum örgütü Enosis'i gerçekleştirmek için adada silahlı eylemler düzenliyor. Amaçları da Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak. Tek amaçları bu. Buna karşılık bizimkiler de Türk Mukavemet Teşkilatı'nı kuruyor. TMT. İki toplum arasında başlayan çatışmalar adadaki bu güven ortamını tamamen ortadan kaldırıyor. 1960 yılında Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin garantörlüğünde Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluyor. Ancak bu ortaklık sadece kağıt üstünde kalıyor ve 1963 yılında Rum liderler Türklerin haklarını kısıtlamaya hedefleyen anayasa değişiklikleri yapmak istiyorlar. Yani buradaki Türklerin haklarını kısıtlamak istiyorlar ve bunu da anayasada değiştirmek istiyorlar. Türk köylerine saldırılar başlıyor. Bunun üzerine Türkler güvenliği sağlamak için kendi bölgelerine çekiliyor. 1974 yılına geldiğimizde Yunanistan'daki junta yönetimi Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarovis'a karşı bir darbe düzenliyor ve adayı Yunanistan'a bağlamak için harekete geçiyor. Türkiye bu duruma tabii kayıtsız kalmıyor. Garantörlük hakkımızı kullanarak 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlatıyoruz. Türk askerleri adanın kuzeyinde güvenli bir bölge oluşturmaya başarıyor. Sonrasında Türkler kuzeyde, Rumlar ise güneyde yaşamaya başlıyor. 1974'ten sonra da adada iki toplum arasında çözüm çabaları devam ediyor ancak kalıcı bir sonuç ne yazık ki elde edilemiyor. 1983 yılında şu an bu ayak bastığım topraklar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan ediliyor. Ancak bu devlet sadece bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından tanınılıyor. Başka hiçbir ülke burayı tanımıyor. Mesela şu an benim bulunduğum bu ülke Ercan Havalimanı'na sadece Türkiye'den uçuş var. Pegasus geliyor, Sun Express geliyor, Anadolu Jet geliyor, Türk Hava Yolları geliyor. Başka herhangi bir ülkeden uçuş yok, aktarmalı geliyorlar. Charter uçuşlar varmış ama tarifeli uçuşlar onlar nasıl bilmiyorum. Ama güney kesmini ise, yani Rumların yaşadığı kesimi ise tüm dünya şu anda tanıyor, yani kabul ediyor. Çok değişik hikayeler duyacağız burada Kıbrıs'ta. Yani 4-5 video çekeceğim. Çok uzun kalmayacağım. 4-5 serilik geldim. Görmek ve göstermek istiyorum. Yakında askerden geldiğim biraz dinlenme amaçlı bir seyahat olacak. Bu hava 20 derece. Çok iyi hava. Uçak bileti de gidiş geliş sadece 1600 TL'ye falan aldım arkadaşlar. 1600 Ankara'dan Kıbrıs'a, Kıbrıs'tan da Ankara'ya dönüş. Kıbrıs'a biletler çok pahalı değil, bilginiz olsun. Merkeze gidelim. Neler yaşayacağız? Neler yapacağız? Kıbrıs'ta neler öğreneceğiz birlikte? Bakalım. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Merkeze bu arada taksiyle gitmeyecekseniz ya da böyle sizi gelip almayacaklarsa bu KİPAS dedikleri bir olay var. Şurada. Şu servisler var ya, bak KİPAS yazıyor. Ben Lefkoşa Havalimanı'ndan merkeze, Ercan Havalimanı'ndan tam Lefkoşa'nın merkeze Girne kapısına 250 TL'ye gidiyorum. Bilginiz olsun. Kiliseden geliyor. Evet. Ama orası tampon bölgede değil mi acaba? Şimdi çok ilginç bir yerdeyim arkadaşlar. Bu arada bayraklar yarıya inmiş. Bugün Rauf Denktaş'ın ölüm yıl dönümü. 13 Ocak 2025'teyiz. Görünüyor mu bilmiyorum. Yani şu an 13 Ocak. Bu geldiğimiz parkın adı neydi Ayşe? Yiğitler Burcu Parkı. Yiğitler Burcu Parkı. Ayşe'yle sizi tanıştıracağım birazdan. İlk buradan başlamak istedim. Merkeze geldik, bir yemek yedim. Ayşe'yle tanıştık. Ayşe'yle daha doğrusu biz Instagram'dan mesajlaştık. Aynen öyle. Buluştuk. Ayşe burada okuyor, üniversite öğrencisi. Onları detayları konuşuruz sonra. Niye buradan başlamak istedim arkadaşlar?
Şu tel, şimdi Google'a haritaları açtığınızda Kıbrıs'a buraya geldiğinizde, Kıbrıs Adası'na geldiğinizde bir çizgi göreceksiniz. Bir şerit göreceksiniz, bir hat göreceksiniz, yeşil hat. O hat işte bu yaklaşık adanın 180 kilometresini kapsıyor. Şu tellerle ada ikiye ayrılmış durumda. Bu sol tarafın Güney Rum kesimi, bu tarafında Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kesimi. Bu yeşil hat adayı ikiye ayırıyor arkadaşlar. Demin size anlatmıştım bir zamanında yaşanan olayları. İlk olarak tam sınır parkı da denilen, bölge halkının sınır parkı dediği yerden başlamak istedim size. Yeşil hattan biraz bahsedeyim size. Niye yeşil hat? Bu yeşil hat son halini 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında alıyor. Ama tabii öncesi de var. İlk çizgi 1963'te çiziliyor. O dönemin Kıbrıs İngiliz Kuvvetleri Komutanı Peter Young 29 Aralık 1963. Bu belirlenen sınırı yeşil bir kalemle çiziyor. O günden bu yana bu iki toplumu ayıran bölge bu yeşil bölge diye, yeşil hat diye ayrılıyor arkadaşlar. Niye yeşil kalem? Aslında o dönemin askerlerinden, komutanlarından birinin anısına göre, anlattığına göre bu net bir kaynak değil ama böyle bir şey okudum ben, izledim. Şöyle bir şey var. Şimdi mavi kalemle çizilse Yunan bayrağında baskın renk mavi. Kırmızı kalemle çizilse Türkiye bayrağında baskın renk kırmızı. O yüzden yeşil kalemle bir sınır çiziliyor. Yani buradaki telin arkası Rumların yaşadığı, bu tarafta Türklerin yaşadığı kısım olarak ikiye ayrılıyor. Yani şuraya gidemiyorum arkadaşlar, bakın. Burası buradaki Rum halkının yaşadığı bölge. Güney Kıbrıs Cumhuriyeti diye geçiyor. Bizim bu tarafı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye geçiyor. Bak, insanlar burada yürüyüş yapıyor. Tabii atlayan atlıyordur kaçak maçak bir şekilde. Vardır onları yapanlar da. Akıbetlerini bilmiyorum tabii. Sonuçlarını bilmiyorum. Sınır parkından başlamak istedim mevzuya. Bir tampon bölge var arada. Bu iki bölgenin arasında. O tampon bölgede de Birleşmiş Milletler'in barış gücü askerleri bekliyor. Onların burada zaten görüyorsunuz gezdiğinizde UN adlı şeyleri var, kuleleri var. Sürekli her yerde karşınıza çıkıyor. Çok ilginç ya. Bana çok ilginç geldi ilk defa gelmeme rağmen. Sen Ayşe ne düşünüyorsun bilmiyorum. İlk geldiğinde belki farklı gelmiştir de şimdi... Yani şu an normal. Alıştın değil mi bu duruma? Evet. Güney Kıbrıs şu an Avrupa Birliği'ne üye. Yanlış hatırlamıyorsam 2004 yılında üye oldu onlar. Yani Schengen'e tabiler. Onlar istedikleri gibi şu an oradan uçağa atlayıp gidebiliyorlar. Evet. İstedikleri Avrupa ülkesine. Ama buradakiler öyle değil. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sadece Türkiye Cumhuriyeti tanıyor. Zaten sadece Türkiye Cumhuriyeti'nden kalkan uçaklar buraya iniyor. Bu arada bu tampon bölgenin bir kısmında da öyle ufak olduğuna bakmayın. Buranın eski Lefkoşa Havalimanı kullanılmıyor ama o Lefkoşa Havalimanı da o zamanlar o tampon bölgede kalmış. Yani şu an o bölgede kalmış. Biz burada Ercan Havalimanı'na iniyoruz. Bu tam Yiğitler Burcu Parkı'nın şu tarafında da bir kafe var. İnsanlar o kafede oturup o Rum kesimini izliyorlar. Hatta şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ağaçların arasında sandalyeler koymuşlar tam o yolun kenarına. Karşı tarafı izliyorlar bu taraftan. Şurada Birleşmiş Milletler'in barış gücü askerlerinin kulesi var. Kameralarla deli gibi izleniyor arkadaşlar. İnanılmaz kameralar. Hemen bu tam ortada da bu bölgede bir halı saha yapılmış. Hatta bizim bu kısma Türk Cumhuriyeti kısmına aitmiş burası. Burada antrenmanlar falan da yapılıyormuş. Zaten çöplerde görüyorum şeyde. Dolu yani su şişeleri falan. Böyle ya. Yani teller ayırmış bölgeyi, ikiye ayırmış. Dünya üzerinde çok böyle ayrılmış şehirler görürsünüz ama dünya üzerinde ayrılmış şehirler arasında başkent olan şehir sadece bir tane. O da Lefkoşa. Yani onu sadece burada görürsünüz arkadaşlar. Bu gezdiğimiz, dolaştığımız sokaklarda Arap Ahmet Mahallesi'ne ait evler, yapılar, binalar. Söylemiştim, Osmanlı burada hüküm sürüyor arkadaşlar. Osmanlı döneminden kalma evleri, minareleri, camileri buralarda görmeniz çok yaygın. Yani olası bir durum. Çok sessiz, sakin ama akşamları hareketli oluyormuş. Öyle tam o sınır parkının arkasında burası. Arap Ahmet Mahallesi. Burada şimdi bir yere gideceğim. Demin geçerken görmüştüm. Her bir sokakta bir sınır görebilirsiniz. Bir duvar görebilirsiniz. Giremezsiniz. Tabelasıyla karşılaşabilirsiniz. Koruma noktasıyla. Kapı ne kadar eski arkadaşlar ya. Baksanıza. Lefkoşa dibimizde, bir saat uzağımızda bizim. Sadece uçakla bir saat 20 dakika. Kimlikle de girebiliyoruz. Herhangi bir harç pulu almamıza falan da gerek yok. Çok pahalı bir yer de değil. Yani bilmiyorum ama vallahi ilk defa gelip geziyorum. Pişman oldum daha önce gelmediğime de araştırırken falan. Dar sokaklar, hep tarihi evler. Restoran. Burası Ermenilere ait bir kilise herhalde. Öyle bir şey gördüm. Dar sokaklar. Ya Hatay'ı anımsattı bana biraz ya. Antakya'nın eski sokaklarını biraz anımsattı bana. Bak mesela demin bahsettiğim olay. Yasaklı alan girilmez.
Ne garip değil mi? Yasak bölge girilmez diyor. Mesela buraya giremiyoruz. Arapahmet Mahallesi'nin bir diğer kısmı da Güney Kıbrıs Cumhuriyeti tarafında, bir kısım da burada kalmış. Yani yarıya bölünmüş resmen. Hatta bu evin girişi, göstersene Ayşe, bak girişi burada. Farkında mısın? Evin bir odası o tarafa bakıyor. Bir odası o tarafa bakıyor, bir kısmı bu tarafa. Belki de tuvalet bu tarafta, mutfak o tarafta. Yani tuvaletini, ihtiyacını burada gideriyorsun. Mutfağa o tarafa geçiyorsun. Çok ilginç. Fotoğraf, film çekmek yasak diyor, o yüzden yavaş yavaş gidelim. Şimdi Arapahmet Camisi'ne geldik. Mahallenin hemen başında diyelim bir cami var arkadaşlar. Adı Arapahmet Camii. İçerisinde mezarlar da var. Size burayı da göstermek istiyorum. Yine çok eskilerde yapılan bir cami. Osmanlı ile buraya beraber gelen ve Fetih'te görev alan komutanlardan birisi Arapahmet. Cami onun adını taşıyor. Hemen caminin şu tarafında Osmanlı'nın önemli din adamlarından, önemli alimlerinden oluşan bir kabirler var burada, mezarlar var. Sultan Mehmet Kamil Paşa 1833-1913 arası aslen Kıbrıslı olup Sultan II. Abdülhamit Han ve Sultan Mehmet dönemlerinde Osmanlı Devleti'ne 4 kez sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamı. Genellikle sadrazamların mezarı var, kabirleri var burada. Baksanıza. Osmanlı'ya ait kabirler arkadaşlar. Lefkoşa'ya geldiğinizde buraları da gezip görmenizi isterim. Evet, tatile geliyor olabiliriz hepimiz ama ben nasıl atlamışım bunca zaman buraları gezip görmeyi bilmiyorum. Baksanıza motiflere. Cami bu arada bir iki kere de restore görmüş. Restore yapılmış cami. Çok sessiz Ayşe değil mi? Evet. Hep böyle oluyor zaten. Bu mahalle hep böyle mi? Aynen. Akşam Akşam kalabalık oluyor. biraz daha yoğunlaşıyor. Şey diyor Ayşe abi, Lefkoşa diyor, gençleriyle meşhur bir şehir. Aynen öyle. Her yer genç. O da üniversite öğrencisi zaten. Hatta kızın kardeşi de burada okuyor. Evet. Nasıl burada okumak? Güzel. Kendimi iyi hissettiriyor. İyi Güvenli. Güvenli hissettiriyor. Evet. Bunu ben daha önce başkalarından duymuştum. Güvende hissediyoruz diyorlardı Kıbrıs'ta okumak için. Çok çekingen Ayşe. Zamanla açılacak. Evet. Biz onunla Instagram'dan tanışmıştık. Ben Kıbrıs'a geleceğimi yazınca o mesaj atmıştı. Abi ben de Kıbrıs'tayım demişti. Öyle denk geldik. Bu arada caminin içini göstermek isterdim size ama cami kapalıydı. Ara ara kapatıyorlarmış, ara ara açıyorlarmış. Ne yazık ki kapalı bir anla denk geldik. Ama içine en azından biraz baktık, biraz ziyaret ettik. Ama ne kadar eski evler var. Tarihin içinde yürüyorsunuz işte. Lefkoşa'nın sokaklarında. Tasdik memuru. Ey gidi Allah aşkına. Baksanıza. Tabii şu an kapalı, noter. Tasdik memuru. Şu gördüğünüz bina bir banka. İş Bankası'ymış. ATM ise zaten şurada, evet, içeride de şeyler var. Kapısı da güzel. Böyle biraz koruyup en azından o bölgedeki ortamı böyle tutmalarını, restore edeceklerse de öyle restore etmedikleri de hoşuma gidiyor, mutlu ediyor beni. Bakın fiyat euro yazıyor. Mesela şöyle bir göstereyim. 15 euro, 15 euro. Niye yazıyor biliyor musunuz? Şu an hayatınızda görüp görebileceğiniz en ilginç sınırlardan birini görecek olacaksınız birazdan. Lokmacı sınır kapısı arkadaşlar. O da burada. Burası bir çarşı, bir pazar. Demiştim, Güney Rum Kıbrıs vatandaşları buraya girebiliyorlar rahatlıkla. Buranın vatandaşları da giriyormuş ama sanırım buranın, yani net olarak buranın tam yerli vatandaşı olması lazımmış ki karşıya geçebilmesi için. Sınırda orası değil mi? Şimdi onu tam öğreniriz bir sonra. Ama mesela buradan sonradan vatandaşlık alanlar o karşıya geçemiyormuş. Bunları bilenler varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Burası mesela şu adam geliyor buraya, tam karşıya geçiyor. Günübirlik alışverişini yapıyor, yemeğini yiyor, işte 3 euro, 4 euro, 5 euro yiyor. Karşıya geçiyor. Ben buradan girmek istersem girebiliyor muyum bilmiyorum. Ben mesela Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Girebilir miyim mesela, bir Schengen vizem olsa bile bilmiyorum. Bu konuda aydınlatırsanız sevinirim ama bunların resmi kaynaklarına göre öyle de yasak. Öyle de giriş yasak yani. Soracağım bunu, birilerine bulursam soracağım. Burası sınır, Lokmacı sınır kapısı. Öğrendim arkadaşlar. Tam olarak bu soldaki bir dükkandaki abiden öğrendim. Tam olarak dediğimiz gibiymiş. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin has orijinal vatandaşıysan içeriye girebiliyor musun arkadaşlar? Ama sonradan vatandaşlık aldıysan giremiyorsun. Bu arada şu kırmızı çizgiler var. Şurayı görüyor musun? Şu bir çizgi. Hemen aynı çizgi şurada da var. Sadece bu bölgeye geçiş var. Bu sağ tarafa ve sol tarafa geçiş yok.
karşıdan buraya gelebiliyorlar rahatlıkla. Buradan gidemiyoruz. Benim oldu ki diyelim Schengen'im de var. Schengen vizem de var. Schengen vizemle de direkt buradan karşıya geçemiyorum. Çünkü buradan giriş yaptığım için. Karşıdan giriş yapsaydım ama buraya rahatlıkla girebiliyormuşum. Bir bilgi daha. Oldu ki bir Kıbrıs vatandaşıyla evlendim. Çocuğum oldu. Çocuğum oraya girebiliyor. Ben de hanımımdan dolayı geçebiliyormuşum arkadaşlar. Bunu da oradaki abiden öğrendim. Burada her şeyi euro ile satıyorlar. Rumca konuşuyor zaten. Esnaflar da Rumca öğrenmiş. Fark ettin mi Ayşe? Evet. Böyle bir olayı varmış buranın. O istediği gibi gelebiliyor. Ah anasını satayım. Atlasın gelsin direkt. Buranın vatandaşı ama geçemiyor. Böyle şeyler de oluyormuş. Esneklikler, mesleklikler sağda solda. Böyle şey yani benim araştırmalarıma göre böyle burada Schengen'i olup mesela adam ABD vatandaşı örnek veriyorum ya da işte İngiltere vatandaşı Birleşik Krallık'tan geliyor buraya. Buradan giriş yapıyor mesela. İstanbul'dan Lefkoşa'ya geliyor. Onu bence alıyorlardır içeri. Sanmıyorum almadıklarını yani. Bazı esneklikler de sağlanıyormuş. Bilenler yazar bize. Burası da çarşı. Harbiden euro ile satıyorlar. 10 euro, 15 euro. Her şey euro. Gözlükler 15 euro. İşte bak şurada eşortmanlar 15 euro. Gel Ayşecik. Nasıl gidelim? Öyle mi Düz gidelim? gidelim. Bu tarafa değil mi? Aynen. Şimdi burada yine Osmanlı dönemine ait bir han var. Büyük Han. Ayakta kalan iki handan, Osmanlı döneminden bu döneme ayakta kalan iki handan bir tanesi. Lefkoşa'nın tarihi sokaklarında. Ya şu cami de ben internette izledim. 3 sene önce de restoredeymiş. Hala öyle. Hala restoredeymiş. Selimiye Camii miydi onun adı? Evet. Şimdi önüne doğru gidiyoruz, göstereceğim. Ve Büyük Han arkadaşlar. Yani Osmanlı dönemine ait eserlerden birisi. Tabii restore görüyor. Bayağı restore görüyor hem de. Çok büyük eserlerden birisi. 1572 ile 79 yılları arasında yapılıyor. Ve yapıldıktan sonra da çok yoğun olarak kullanılıyor. Şu yukarısı hep odaymış eskiden. Odalarmış o dönemlerde. Şimdi kafeler, restoranlar, işte hediyelik eşya satan yerlerle dolu. Sakin ama mescit de var bu arada. Tam ortada ve çalışan, hala işlevi olan bir mescit arkadaşlar. Bilginiz olsun, tam hanın ortasında. Hatta bunu araştırıp okurken Bursalı arkadaşlar bilecektir. Orada bir Koza Han varmış. Onun inşasından esinlenerek yapılmış. Geleneksel ceviz macunu. Baksanıza. Ayakta duruyor. Restore görmüş etmiş ama hala güzelliğini koruyor yani, ihtişamını. Burada da gene pazarın bir diğer kısmı. Yemek yeme alanı. Mesela döner, patates, pilav, salata 8 euroya satıyorlar. Sol tarafında. Döner aynı, bak burada da 8 lira. Kolay gelsin. Burada euro ile fiyatlandırmışlar. Biraz garip ya. Yani bir hep yeşil hat duyduk ama bu kadar da yakın aslında iki millet birbirine. Hemen karşılıklılar aslında. Bir tel çekmiş arayı sadece. Dip dibeler. Ama bir kısım çok rahat buraya girebilirken bir kısım biraz daha giremiyor aslında. Prosedürleri var. Bu durum çözülür mü, düzelir mi, zamanla olur mu, olmaz mı bilmiyorum ama bunca zaman atan adamlar çok pek sağlıklı ilerlemedi bu konuda. Ada konusunda. İlerleyen dönemler nasıl olur tabii bilmiyorum. Ama buradaki vatandaşlarımızın huzuru en önemli şeylerden bir tanesi. Belediye pazarı. Çok eski bir pazar Ayşe. Evet, çok eski. 1939 mu yazıyor? Evet, 1939 ya da 32. Anlamadım çok. Şöyle bir yapının içinde bir pazar. Burası da çok farklı. Ya burayı çok merak ettim. Ha, bu Selimiye Camii zaten. Restorede işte arkadaşlar. Buraya girişimiz yok, yasak. Giriş yok buraya ne yazık ki. Açık olsaydı buraya da gelip gösterirdim size ama gösteremiyorum. Lefkoşa Belediyesi'nin sunduğu ücretsiz internet, free wifi. Ayşe seninle konuşuyorduk ya, yarım kaldı. Nasıl öğrenci olmak Kıbrıs'ta ya? Yani iyi, problem yok. Biraz ulaşım sıkıntılı. Ulaşımda şey mi? Geç mi var yoksa her yere ulaşım mı yok? Ya akşam 6'ya kadar oluyor genelde otobüsler. Ha, 6'dan Girne'ye sonra yok. gideceksin ya da Mos'a gideceksin. Şehir içinde otobüsler de var. Bir şey söyledi Ayşe bana. Buradaki birçok üniversitenin kendi Ücretsiz. ulaşımı varmış, ücretsiz. Aynen öyle. Yurdundan alıyor.
okula getiriyor. Bazı kendi durakları var belirlenen. Oralara gidiyorsunuz. Aynen. Bak bu güzel bir hizmet ya. Bir de şey dedi Ayşe. İlk geldiğim seneye göre şu an fiyatlar Biraz daha uçuk. yükselmiş. 5 liraya şallar. Sen sevdin ama Kıbrıs'ı değil mi? Ben seviyorum. Hoşuna gidiyor. Aynen. Yabancı da çekmiyorsun. Yani zaten uyum sağlayabiliyorum. Gittin her yere. Ayşe de gezmeyi çok seviyor. Evet. Konuştuk biz biraz da. Gezmeyi seven arkadaşlarımızdan. Ayşe'nin de kullandığı bir Instagram hesabı var. Profilin açık mı, kapalı mı? Kapalı şu an. Ha, belki ileride gezmeye başlarsa, seyahat etmeye başlarsa açar. Ben Instagram'ını koyayım buraya, aşağıya. Siz eklersiniz Ayşe'yi. Sorarak veriyorum orada. Sordum. Ver dediği için verdim Instagram'ını. Bunlar da halılar. Lefkoşa'da sevdiğim en güzel şeylerden birisi de her yere yürüme gitmek. Yani bu gezdiğimiz her mesafe, her alan yürüme mesafesinde. Yani her pazardan mesela Büyükhan 2 dakika. Şimdi Büyükhan'dan başka bir hana gidiyoruz. Kumarcılar Hanı diye geçiyor. O da Büyükhan'dan sonraki en büyük ikinci han bölgedeki. Onu da göstereyim size. Hemen onun karşısında o da 1 dakika. Arapahmet Camii mahallesi 5-6 dakika 10 dakika yürüme mesafesinde. Yakın yani. Bir müze var burada aslında, Barbarlık Müzesi. Orayı da görmek istiyordum ama kapanmış. Belki ilerleyen videolarda denk gelirsek gösteririm. Denk gelmezsek de ben anlatırım size bizzat. Orada dönen olayları, o müzede neler yaşanmış. Ayşe diyor ki buralar akşam doluyor. Evet. Doğru mu Ayşe? Oluyor. Hareketleniyormuş akşamları. Bana çok sakin geldi Lefkoşa. Bayağı sakin geldi, bilmiyorum. Baksana bomboş ama akşamları tabii bayağı hareketleniyormuş. O diğer han da burası, Kumarcılar Hanı. Hemen şurada Azerbaycan bayrağı var. Azerbaycanlı kardeşlerime selam olsun. Hepsinin gözlerinden, ellerinden öpüyorum. Hepinizi de çok seviyorum. Hoppa! Kumarcılar Hanı. Mesela burada ufak bir okuyalım. Asmaaltı Meydanı'nda ve Büyükhan'ın kuzeydoğusuna bulunan kesme taştan yapılmış yamuk planlı küçük ebatlı bir yapıymış. Tipik bir Osmanlı şehir içi ticaret hanıymış. Bu hanın yapıldığı tarih kesin olarak bilinmemekle birlikte 17. yüzyılda yapıldığı sanılıyormuş. 1950'lerde İngiliz döneminde yapılan restorasyonlarda bazı özgün kısımları zarar görmüş. Tarihi fotoğraflarında basık kemerli olan girişin kapısını yine aynı dönemde sivri kemere dönüştürdüğü düşünülüyormuş arkadaşlar. Özel mülkmüş bu arada bu han. Geçmişte Hımarcılar Hanı ve Kemancılar Hanı, seyyar müzisyenler hanı olarak da anılıyormuş. Ayrıca Kumarcılar Hanı'nın Kumarcı ismi vakıf kayıtlarında Arapça kökenli Komar olarak okunabilmekteymiş arkadaşlar. Öyle içine girelim bakalım biraz daha. Büyük Han'ın aslında ufak halini düşünün. Gene böyle hediyelik eşyalar, işte magnetler. Burada çok dükkan yok herhalde. 1-2 tane var sadece açık. Böyle göstereyim. Arkadaşlar kahve içmeye oturduk. Birer kahve içelim. Hanın tam önündeyiz. Yorulduk, yürü. De teşekkür ediyoruz ki bana bugün eşlik etti. Rica ederim. En azından Lefkoşa'nın ilk günde ses oldum bana ya. Teşekkür ederim. Burası güzelmiş ya. Evet. Farklı bir kafeymiş, otantik bir yermiş. Bu arada 2 kahveye 250 TL falan verdik arkadaşlar. Yani fiyatlar Türkiye ile aynı gibi. Buranın şöyle bir sıkıntısı ve problemi varmış ama. Şimdi maaşlar TL olarak alınıyormuş ama mesela burada ben daha önce tatile geldiğimde de bunu konuşmuştum birileriyle. Ev kiraları, işte dükkan kiraları falan sterlin üzerinden, dolar üzerinden dönüyormuş. Orada trafik burada tersten akıyor. Bu İngilizlerden kalma bir olay, kültür, gelenek yani. Araba aslında kiralamak istiyordum rahat rahat gezerim, tozarım diye ama tedirgin oldum biraz, korktum açıkçası yalan söylemem gerekirse. Yalan söylemeyeyim yani, tedirgin oldum biraz. Girne'ye gideceğiz, Mausa'ya gideceğiz. Köy görmek istiyorum Girne'de. Köy görmek istiyoruz, köy göreceğiz. Çok değil Kıbrıs'a 4-5 gün kalacağım. Çok da böyle esmer arkadaş var burada. Üniversite okuyor değil mi hepsi bunların? Aynen, üniversite okuyor hepsi. Birçoğu. Şöyle söyleyeyim sana, biz 100 kişi gördüysek bugün 30 tanesi falan herhalde esmer, siyahi arkadaşlardı. Nereli onlar genelde? Genellikle Afrika oluyor. Nijerya, Kenya. Oralardan mı geliyorlar? Pakistanlı ve Hindistanlı da çok. Onlar da çok. Onları da gördüm. Okumaya geliyorlar ha? İyi mi burada okul? Yani evet, iyi. Genellikle sağlık bölümlerinde okuyorlar. Dışarıdan gelenler mi? Aynen. Ha, sağlık bölümlerinde okuyorlar. Onlar da çok okuyorlar. Şey diyor Ayşe, güneyde okuyan gençler diyor okuyup liseyi bitirip üniversiteye İngiltere'ye gidiyor diyor. Onlar İngiltere'de rahat giriyor herhalde. Problemsiz. Doğru, giriyor. Çünkü Avrupa Birliği'ne üyeler arkadaşlar. Güney tarafı. 2004 yılında Avrupa Birliği'ne katıldılar. Buraya bak, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Ülke Ocakları binası. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun 91-2021.
91 doğumlu. Kaç senesinde vefat etmiş unuttum. Allah rahmet eylesin. Al kanımla dalgalansın bayrağım. Bin can veren vatan kalsın toprağı. Lefköy Ocakları. Bu kısım Girne kapısına doğru giden kısım arkadaşlar. Şurada hemen Venediklerin yaptığı zamanında Girne kapısı var. Şurada hemen. 1931'de de o iki tarafı açılıyor surun. Motor taşıtlara yol yapılıyor burası. Onun önüne doğru gidiyoruz Girne kapısına. Surların etrafındayız aslında. Bir tarihin içinde dolaşıp duruyoruz sürekli. Çok turist var ya. Özellikle gerçekten bu bölge çok genç dolu. Gençlerle kaynıyor. İyi de sen nasıl anladın beni oradan? 3 tur attım seni geldiğini. Bu senin trafikten bir türlü iş yapamadım. Nasılsın? Sağ olun kardeşim. Nasılsın? Allah razı olsun. Ayşe burada öğrenci. Bakalım, bir yere atıyoruz. Gezeriz. Gel Ayşe bir. Gel gezeriz. Vaktin var değil mi Ayşe? Gaziantep'liyim ben. Gaziantep. Sen o zaman 2 yaşına geldiysen 70'lerde falan geldin. 74'lüyüm ben. Babam 74 sonra, savaş sonra geldiğinde tek tük böyle çatışma vardı. Askerden çıkmış bir gideyim göreyim misali buraya geliyor. O zaman da işte askerliğini bitiren, Türkiye'de askerliğini bitirenleri yurt dışına işçi gidebilmeleri için kura çekimi varmış tezkere alanları. O dönemlerde. Babam işte o kura ne zaman çekildi? Gideyim bir Kıbrıs yapayım, kura çekildi diye. Öyle kendini buraya atıyor. Çocukluğun komple burada geçiyor. Evet, hayatım Hepsi. hep bu. 2 yaşından beri ben kendimi buradan biliyorum yani. Ya zaten Gaziantep'sin ama Kıbrıs şivesi de var sende abi. Burada doğup büyümüşsün ya, biraz var sanki. Ben mi ağlıyorum bilmiyorum. Mümkündür. Çünkü ama benim çok Türkiye'yle de bağlarım şu şekilde. Ben engelliyim aynı zamanda. Türkiye milli sporcuyum ben. Tekel sandalye milli sporcuyum ben Türkiye'de. Vallahi abi. Uzun zaman Türkiye milli takımıyla Türkiye Bravo. milli formayı çok Terlettin. Evet, aynen. Bravo. Çok Avrupa ülkelerinde, dünyanın birçok yerinde Türkiye milli formasını giydim. Başarılı bir tekel sandalye basketbolcuyum. Basketbolcuydun. Evet. Abi bravo ya. Şu an kendi kulübüm de var. Bir süre şu an ara verdik. Ara verdim. Sporculuk hayatımı bitirdikten sonra ben dedim başka çocukların hayatına dokunacağım. Abi bravo Zamanında ya. başkaları benim hayatıma dokunmuştu. Şimdi sen dedim. Öyle bir yola girdik. Sporda çok seviyorum. Allah yardımcınız olsun. İşiniz Sağ gücünüze olasın. rast. Eyvallah. Bu sefer sen göremiyorsun benimle şey yapmayı. Ha. Takip edebiliyor musun? Yok bura alışveriş. Burası Deriboy dediğimiz popüler bir caddelerin, Lefkoşa'nın önemli caddelerinden bu. Markaların olduğu Bugün Ayşe ile konuştuğumuz cadde değil mi? Kafeler burada. kafeler var. Aa güzelmiş. Dereboy şubesi. Mağazalar. kılık, kıyafet. Evet, aynen. Abi ben bir şey merak ediyorum. Tam onunla konuşacaktım. Burada net asgari ücretini biliyor musun ne kadar? 400 öyle o bantta. 35.400 falan. Aynen. Yeni zamla mı? Hayır. Bu Şubat ayının ilk gününde. Yatacak olan para. 35 bin Hayır, o lira artacak. oldu. Artacak da. Görüşmeler devam ediyor. 35 6 ayda bir şey yapılıyordu. Aha. Asgari ücret burada değerlendirmeye giriyor. Son bir yıl işte meclis kararıyla hayat pahalılığı memur ve kamuda çalışanlar için 4 ayda, yılda 3 kez hayat pahalılığı değerlendiriliyordu. Yani yılda 3 kez. Ama o şu an yıl sonuna kadar geçerliydi o. Şimdi kalktı o 6 ayda bire döndü yine. Türkiye'de belli oldu mesela asgari ücret. Burada daha olmadı. Takip ediyorum ama Türkiye'yi de çok takip ediyorum. Geçmişteki, sen o zaman geçen senenin asgari ücretini söylüyorsun. Son 6 ayın. Aynen. Tamam, onu 2024 sonuna kadar olan asgari ücretli de 35.000. 4. Peki burada bir ev kirası nedir abi ortalama? Şimdi buradaki ev kirası Dolar ve sterlin istiyorlar herhalde. sterlin üzerine, pound, İngiliz Pound sterlin üzerine. üzerine değerlendiriliyor burada. Satışlar da sterlin üzerine burada. Ha. Araçlar da hep değerlendirmede sterlin pound üzerinde. 400 minimum 400 pound'dur. Minimum evet. Minimum onu bulursan gene şanslıyım. İyi bir buldum dersin yani. O kadar. Bu O 600 zaman- poundlara kadar dairenin 2+1'ler, eşyalıdır, eşyasız olayın artık çok zor bulunmak da. 600 pound'da ne yapıyor? Nereden baksan 25 lira falan 44 liradan çarpacaksın onu. Şu an 44. 44 doğru. 4,5 desek 400 pound zaten 18 lira yapıyor. Aynen. Yok fazla yapar. 4,5 desek 400 pound. 4,5 9 18 Evet, yapar. evet aynen. Bir 600 pound desek 22 surların yani üzerine 27 çıkıyor. bir asgari Evet. ücret kira o zaman. Yani burada Ortalama. evet ama asgari ücrete burada minimumdur. Çalışan Maksimum sayısı değildir. yüzdesel olarak asgari ücrete çok değil o zaman. Çok değil evet. Ve yurt dışından Pakistanlıdır, odur budur. Ha, anladım. Asgari ücret herkes almaz burada. Çok düşük. Almaz. %5-10
gibi. Halkın %5'i 10'u gibi asgari ücret Yani alıyor. düşük bir oranda, evet. Tamam, vay anladım. Acaba kaç olur asgari ücret? 40-45 olur şimdi. Kaç olacak ki en fazla? Şu an bu 4 ay hayat pahalılığını çok düşük verdiler bize. Neti 6-7 kesintilerle 6-7 bulmayacağını düşünüyoruz biz. Ben de aynı zamanda belediyede çalışıyorum. Lefkoşa Türk Belediyesi'nde Burada. çalışıyorum. Yani 11 gibi bir şey çıkıyor ama kesintili vergileriyle 7 bandında bir şey O da olacağını bekliyorum. 42-43 olacak gibi bir şey. Yani Anladım. Burada da hayat pahalılığı var o zaman şu an. var. Yüksek fiyatlar. Var. Şu an öyle bir duruma geldik ki Türkiye, evet, takip ediyorum Türkiye'deki Durumu. ekonomiyi ve dışarı sahada olan bu gezgin arkadaşlarımızla Aha. röportaj yapan önemli isimler var. Yani Türkiye bizden daha şeye girdi yani. Daha pahalı gibi geliyor ona şu an Türkiye Kıbrıs'tan. Ben bugün geldim abi. Yemek ve kahve falan içtik. Yemek yedik, kahve Evet. vesaire içtik. Bu porsiyonda bu fiyata Türkiye'de yiyip içemezsin. Yani burada daha ucuz ve Evet, porsiyonlar aynen, daha büyük aynen. geldi bana. Aynen. Benim Ya fikrim. mesela şu an bir öğrenci arkadaşımız var. Aha. 200-250 liradan bir dürüm yersin yani. Yiyorsun. Bunu Türkiye'de de aynı para yiyorsun. Yani. Yiyorsun. Evet, Rahat. yiyorsun yani. Rahat yiyorsun. Ama normal orta halli şey daha 350 bandında, 400 bandındaki Anladım. dürümleri yiyor. Bir şey daha soracağım sana. Sen Tabii. 2 yaşından beri buradasın ya, sen biliyorsundur o olayı. Abi Rumlar buraya girebiliyor. Ama Evet. sen geçemiyorsun değil mi karşıya? Ben geçiyorum karşıya, o tarafı da kullanıyorum. Sen de- Nasıl kullanıyorum? Evet. Benim eşim, babası Afyonlu, Tamam. annesi Kıbrıs'ın yerlisi. Tamam. Onu bir abi anlattı bana. Ben de anlattım Ondan videoda. annesinden kaynaklı eşim Vatandaş. Rum vatandaşı. Kimliği de var, Tamam. pasaportu da var. Ben de onun eşi olduğumdan dolayı Girip çıkabiliyorsun. girip çıkar. Beraber Tamam. girip çıkabiliyorum. Yani. Ama hiç eşin de buralı olsaydı, yani sonradan senin gibi gelseydi olmazdı. Türkiye kökenli olsaydı olmazdı. tamam anladım. Yani bir taraf en azından buranın yerlisi olacak. Ha, o da tarafa ilk kullanan yerli, sonradan olma değil mi? Orijinal yerlisi olacak. orijinal yerlisi olacak, Tamam. evet. Göçmen olmayacak. Türkiye'den gelen olmayacak yani. Anladım. Abi memnun oldum ya ben. Vallahi iyi seslendin ya. Çok mutlu oldum, şaşırdım da zaten. Şimdi senin sesin bir anda trafiğin içine mi geldim, bir yere park edip seni kaybedeceğim şeyi var. Bak iyi denk geldik ya. Evet, 2 tur attım seni Allah yapın razı dedim. En olsun. sakin yer dedim, bunun önüne geçerim, oradan seslenirim ancak. Sağ ol abi. Gerçekten korna sesi yok. Abi her şey Duyulmuyor. insanların birbirine saygısından geçiyor. Bak ne güzel yer veriyorsunuz abi birbirinize ya. O ona yol veriyor, o ona yol veriyor. Böyle Sen şeyler yol güzel verirsen şeyler. yol da alırsın. Öyle. Bu saygıdır. Saygı göster, saygı gör. Bir de şey dikkatimi çok çekti abi. Biz ona ne yazık ki hala Türkiye'de bunu yapamıyoruz. Ama Yaya bu eğitim geçidinde nereden geliyor? İngiliz yönetimini geçirdi burası. Uzun yıllar İngiliz yönetim, birçok alıntıları var İngiliz yönetiminden. Yaşantılar var burada. Trafik bile öyle. Yasalarımızda bile hala daha. Yasalarda Trafik da öyle. var. Yasalar, bazı yasalar hep İngiliz yasaları hala daha kullanılıyor. Revize edilmemiş şekilde. yaya geçidine biri atladığı an arabalar duruyor. İnsan, evet, saygı, yaya öncelik olarak görüyoruz yani. Yaya geçit olmazsa da eğer ben fark ediyorsam o kaldığından fark ediyorsun. Yaklaştığından fark ediyorsun. Ona o şeyi veriyorsun, o saygıyı gösteriyorsun. Sen de orada olduğunda başkası sana bunu yapıyor. Evet, doğru. Neydi abi bu bölgenin adı? Yenikent. Yenikent bölgesi. Gönyeli'nin Yenikent semti burası. Burada biraz daha segment olarak üst Evet, segment. evet. Arkadaşlar herhalde burada kiralar falan da daha yüksektir. Aynen. Daha pahalıdır. Yerleşim daha güzeldir burada. Daha farklı alanlar. Burası buralar. Gönyeli Belediyesi'nin binası. Gönyeli Belediyesi. Gönyeli bir ilçe o zaman abi. İlçe gibi bir yer, öyle. mahalle gibi. Yani Lefkoşa'ya bağlı bir ilçe gibi. İlçe, anladım. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.